Merhaba. Çoğumuzun Tanrıların Arabası kitabıyla tanıdığımız Erich von Däniken'in Tarih Yanılıyor adlı kitabıyla sizlerle birlikteyim. Erich von Däniken, görünüşte birbiriyle ilişkisi olmayan yüzlerce antik metni dikkatlice incelemiş ve insanlık tarihinin hiç de dünya dinlerinin iddia ettiği gibi olmadığını anlamış. Bu kitapta da keşfinden bu yana şifresinin çözülmesi yönündeki bütün girişimlere direnen büyüleyici Voynich el yazmasına daha yakından bakıyor ve aynı derecede hayret verici olan Enoş kitabı ile ilgili bazı merak uyandırıcı açıklamalarda bulunuyor. Tarih Yanılıyor kitabında sizlerle paylaşacağım ilk bölüm Gizemli Kitaplar. Melekler mi, uzaylılar mı? Bir melek tam olarak nedir? Onlar hemen her dini literatür parçasında karşımıza çıkar ve kesinlikle bu dünyadan değildir. Ayrıca rüyada görülebilecek ya da hayali kurulabilecek ruhlar da değildirler. Çünkü bu melekler bazı çok kuvvetli silahlara sahiptir ve bunları insanoğlunu cezalandırmak için kullanır. Bazıları insanların kızlarıyla fena şeyler bile yapmıştır. Ve bu kesinlikle hoş ya da ilahi bir davranış türü değildir. O halde melekler dünyalı değilse tek seçenek dünya dışı olmaları. Ve bu melekler geleceği biliyordu, öyle mi? Aslında durum çok basit. İnsan nihayet yıldızlar arası uzay yolculuğu yapıp taş devri varlıklarıyla dolu bir gezegene indiğinde muhtemelen biz de bu yerlilere gelecekleri konusunda birkaç şey anlatmakta zorlanmayacağız. Elbette bireyler hakkında tahminlerden değil, onların gelecekteki toplumları ile ilgili tahminlerden söz ediyorum. Onlara icat edecekleri bazı teknolojilerden söz edebiliriz. Çünkü bunlar gelişimin içsel bir parçası. Onlara nüfusları kontrolsüz arttığı takdirde çevresel sorunlarla yüz yüze geleceklerini de söyleyebiliriz. Çünkü biri olunca kesinlikle diğeri de olacaktır. Ya da daha iyisi, soylarından gelenlerin en küçük madde parçalarını bile bölebileceği konusunda kehanette bulunacağız. Bunun gezegenin büyük parçalarının yok olmasına sebep olabileceği, onları asırlar boyu barınılamaz kılabileceği için tehlikeli olduğundan söz edeceğiz. Bu numara gelecekteki hasatlar, çekirge istilaları ya da Mayıs böceğinin görünüşteki ölümsüzlüğü gibi daha kısa zaman dönemleri içinde kullanılabilir. Yerliler bunların hiçbirini anlayamayabilir ama hepsini yazıp bilgileri gelecek için muhafaza edebilirler. Bu bölümde ve bundan sonraki bölümlerde anladığım mitolojideki o garip bir şekilde alevler, göğe yükselmeler gibi şeyler o devirdeki insanların çok ileri teknolojiyi gördükleri zaman kendi kültürlerine ve birikimlerine göre tasvir etmeleri ve mitolojideki şeylerin bize garip görünmelerinin nedeni de bu. Hindistan'dan yankılar bölümümüz. Bugünkü bilgimizin durumu bilgeliğin zirvesi değildir. İnsanoğlu da evrimin doruk noktası değildir. Bilim insanlarının bulgularına duyduğumuz inatçı inanç, yalnızca bilimin kesin bir sanat olduğu alanlarda haklıdır. Gel gelelim, toplanmış bilgilere dayanan bütün çıkarımlara ihtiyatla yaklaşılmalı ve bunlar yeni bilgiler ışığa çıkar çıkmaz sorgulanmalıdır. Antik metinlerin verdiği bilgiler ne hayal ne hüsnü kuruntudur. Bu bilgi oradadır ve internette sörf yapan toplumumuzu şaşırtarak radyonun icadı sırasında olduğundan bile büyük bir kaosa sürükleyecektir. Dünya gezegeni nihayet insan istilasından kurtulduğunda kim bilir bu dünyadaki haleflerimiz geçmişi nasıl tarif edecek? Dünyada bir felaketin yaşandığını düşün, sevgili okuyucu. Felaketin ne olduğunun önemi yok ama bir yerlerde İsviçre Alplerinin birinin tepesinde birkaç kişi hırpalanmasına rağmen hayatta kalmış. Onların türün hayatta kalması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına ve hemen çocuk yapmaya başlayacaklarına emin olabilirsin. Ve oğlunu dizine oturtmuş gururlu bir baba, kulübelerinin yanından süzülen çok büyük, mutasyona uğramış bir dağ kartalına bakacak ve "Bak oğlum," diyecek baba yukarıyı işaret ederek. "Ben gençken o kartaldan yüzlerce kat daha büyük metal kuşlar vardı." Ve insanlar onların karınlarının içinde oturup pencereden aşağıdaki dünyaya bakabilirdi.
Bu muhteşem kuşlar büyük suyun üzerinden bir oktan daha hızlı uçar, evlerin bulutlara uzanacak kadar yüksek inşa edildiği yerlere giderdi. Baba yaşlanır ve ölür. Oğlun kendisi baba olur. Bu kez genç baba hikayeyi küçük oğlu için yeniden anlatır. Hayal et oğlum. Dedem bana bir zamanlar insanların içine oturup aşağıdaki dünyaya bakabildiği dev kuşlar olduğunu söylemişti. Bu kuşlar oktan daha hızlı uçarmış. Hatta o engin suları aşıp evlerin bulutlara ulaştığı bir yere varırmış. Hikaye daha ikinci nesilde akla yatkın gelmemeye başlıyor. O halde birçok nesil sonra teologlar bu sahneleri kendi dini psikolojik bakış açılarından analiz etmeye çalıştığında olacakları hayal edin. Yanlış bilgilendirme mucizesi. Televizyon denen harikulade şey, toplumu tek düze bir lapaya dönüştürmek için kullanılan yollardan biri. Manipülasyon ve düşünce kontrolü merhametsizce devam ediyor. İnsanoğlu durulanarak kendilerini iyi insanlar olduklarına ikna eden bir grup sıkıcı ahlakçıya dönüşüyor. Dünya görüşlerini kitle basını oluşturuyor ve elektronik medyanın patronları ve baş editörleri yalnızca gereksiz konseylerin, siyasi komisyonların, danışman kurullarının ve işlere burnunu sokmak için neden söz ettikleri konusunda bir fikirleri olsa da olmasa da tek bir fırsatı bile kaçırmayan kontenjanların yardakçıları. Herhangi bir dine ters düşen görüşleri olan TV programlarına izin verilmiyor. Durum bu raddeye geldi. Bilimsel olmayan tabiatımız, bir takım saçmalıklara duyduğumuz inanç hayatımızı yönetiyor. Dışarıdaki muazzam bilgi seli bizi tembelleştirmekten başka işe yaramıyor. Dikkatli ve eleştirel bir gözle kitap okumak yerine televizyon karşısında pineklemeyi yeğliyoruz. Büyük Piramit'e daha yakından bakmaktansa Hurghada'daki plajda tembellik etmeyi yeğliyoruz. Bugünün gençleri bilgisayarlarıyla oyalanıyor. Monitörleri kimsenin ilgisini çekmeyen, dolayısıyla derhal unutkanlığın çöp kutusuna atılan veriler kusuyor. O bilgilerle hiçbir şey yapılmıyorsa bu elektronik çağda önümüzde binlerce kat fazla bilgi gelmesinin ne yararı var? Evet, bilgilerin arasında sörf yapıyoruz ama içlerine hiçbir zaman gerçekten dalmıyoruz. İnternet bizi parmağında oynatıyor. Çünkü istediğimiz hemen her bilgiye ulaşabildiğimize ve bunun bizi bilgili kılacağına inanıyoruz. Bilgi teknolojileri dediğimiz şey bilgi kandırmacasından başka bir şey değil. İnternet yalnızca başka birinin yazdığı bilgileri kusuyor. O yüzden Apokrifa metinlerini veya Manetho'nun Mısır Kralları listesini ve elbette Chadraroy'un 1888'de basılan Mahabharatas'ını tam tecrübesini bulmakta zorlanırsınız sevgili okuyucu. İnternetle ilgili bildiklerimizin çoğu yanılsamadan ibarettir. Muhtemelen hiçbir zaman çevrim içi olmayacak antik metinleri aramaya çıktığımızda karanlıkta debelenmekten fazlasını yapamıyoruz. Ciga dediğimiz şey içeri girip dışarı atılan çöpten ibaret. O yüzden hiçbir zaman çapraz dizinleme olmayacak. Her şeyi bilen internet, tek taraflı ve şimdiden ona güvenebileceklerini sananları manipüle eden, benzer düşünen kişiler için benzer düşünen kişiler tarafından dizilmiş saçmalıklardan ibaret. Sizlerle paylaşacağım son bölüme geçmeden önce Winston Churchill'in bir sözünü iletiyorum. İnsanoğlu arada sırada kazara gerçekle burun buruna gelecek ama çoğu zaman yolunu değiştirip başka yöne gidecektir. Son olarak Sağduyu'nun Ataleti bölümünde uzun bir yer paylaşacağım sizlerle. Bilim insanları kendi mesleklerinin hatalarına tanıklık edebilir. Bilim canlıdır, uyum sağlar ve öğrenmeye heveslidir. Dinin aksine. Dinler o ünlü deyişteki üç maymun gibi davranır. İlki gözlerini örter, ikincisi kulaklarını, üçüncüsü ise ağzını. Bilgi eksikliklerine rağmen sürekli parmaklarını kaldırarak insanlığı uyarırlar. Öğretici ve iyi niyetli olmak isterler. Bizi iyi niyetli insanlara karşı uyarabilecek kim var? Dünya dışı varlıklar konusunda uzman olarak uzaylıların binlerce yıl önce dünyayı ziyaret ettiğini biliyorum. Hayır, şöyle diyeyim, buna inanıyorum. Bu durum bugünün dinlerinin ve kutsal yazılarının doğuşuna sebep oldu. Bildiğimiz gibi dünya denen bu tımarhanedeki bütün dinler kendi kutsal yazılarının yegane doğru yazılar olduğunu iddia eder. Tanrı aşkına, kime inanmalıyız ve neye inanmalıyız? Çoğu din bir tür son yargıyı kehanet eder. İnanmayanların canlı canlı haşlanacağını,
Boğulacağını, dövüleceğini, bıçaklanacağını, zehirleneceğini, vurulacağını, depremlerde ezileceğini ya da bir tür hastalıkla dünya yüzünden silineceğini duyuran dinler vardır. Neyse ki bunlar yalnızca inanmayanlar için geçerlidir. Ama bir dakika, hangi inanmayanlar? Katolik dogmasına inanmayanlar mı? Arap ya da Asya topraklarında doğmama ve İslam ya da Hindu inancının öğretilerini hiçbir zaman duymama talihsizliğini yaşayanlar mı? Bir Hristiyan mezhebine ya da başka bir mezhebe mensup olarak büyüyecek kadar şanslı olanlar mı? Japonya'daki Şintoizm dininin üyeleri mi yoksa Mormon kitabına ya da Scientology'nin öğretilerine inanmayanlar mı? En mütevazı zekaya sahip beyinler bile sorunu görmeye başlamış olmalı. Gerçek Tanrı, yaratının büyük ruhu, karman çorman dünyevi dinlerden ve dogmalardan sorumlu değildir. Diğer yandan bu dinler, kutsal kitaplarıyla birlikte hala dünyadalar. Yaratının büyük ruhunu bütün bu suçlardan temize çıkarırsak, çünkü onun hatasız olacağı, yapmış olabileceği hataları sonradan düzeltmeye ihtiyaç duymayacağı kesin. Çünkü o hiçbir zaman insanları birbirlerine saldırtmaz ya da her dine yalnızca onların haklı olduğunu söylemezdi. O zaman kimi suçlayabiliriz? Metinler apaçık ortada. Eski Ahit, Tevrat, İncil, Mormon kitabı ve daha birçoğu. Evrenin yaratıcısını gezegenimizde var olan sayısız kutsal yazıdan sorumlu tutamayacağımız için var olan kaosa bir nebze kabul edilebilir bir çözüm bulmak için kesinlikle başka bir kaynak aramalıyız. Bunun alternatifi yalnızca bütün kutsal yazıları çöpe atmaktır. Ama bu da işe yaramaz. Çünkü bunu yaparsak Enoş'tan Joseph Smith'e kadar bütün peygamberleri hiç durmadan yalan söylemekle suçlamış oluruz. Çünkü onlar birinci tekil şahıs kullanarak kişisel deneyimlerinden yola çıkarak yazdılar. Ayrıca bu metinlerdeki bütün teknik, tıbbi ve astronomik verileri görmezlikten gelmiş oluruz. Bunlar doğrudan bir tür Tanrı ya da Efendi tarafından dikte edilmiştir. Utanç verici. İnsanat bahçesi. Dünyanın uzaylılar tarafından bir tür sığınak, bir tür hayvanat bahçesi olarak görüldüğünü iddia eden bir varsayım mevcut. İyi işleyen bir hayvanat bahçesinin en önemli ön koşulu hem bakıcıların hem de ziyaretçilerin esenliğidir. Bu yüzden ziyaretçilerin ender kuşların yuva yerlerini yok etmesi, timsahları canlı köpeklerle beslemesi, aslanları kızdırması ya da zehirli yılanları yerinden oynatması yasaktır. Ve bütün ziyaretçilerin kurallara uyması gerekir. Hayvanlar yalnızca hayranlıkla, uzaktan izlenmek için oradadır. Bakıcılar da herkesin kurallara göre oynamasını sağlamak için vardır. Şimdi bu durumda bakıcılar diğerlerinden daha zeki bir tür olduğunu biliyor. Bu tür, felsefi düşünmeye, soyut kavramları anlamaya, çeşitli kültürler ve teknolojiler yaratmaya muktedir. Bakıcılar ayrıca insanoğlunun bahçeden çıkmaya çalışmasının an meselesi olduğunu da biliyor. İnsanoğlunun dışarı çıkmasına izin vermeliler mi? İnsanoğlu bakıcılara ve ziyaretçilere yönelik bir tehlike teşkil edebilir mi? Çocuklarımızın büyümesine nasıl engel olamazsanız, insanoğlunun galaktik seyahati başarmaya çalışmasına da engel olamazsınız. Aynı kurallar evrendeki bütün zeki canlı türleri için geçerlidir. Gel gelelim, hayvanat bahçesi gösterisi olan insanın kafesinden çıkmasına izin verilmeden önce aşılması gereken bir engel daha var. İnsanoğlu barışçıl davranmaya hazır olduğunu kanıtlamalı. Bu da dogmatik dinler, diğer inançlara mensup insanlara saldırmaya devam ettiği sürece asla gerçekleşemez. Biz barışsever miyiz? Saldırganlığımızı bir kenara bırakmaya hazır mıyız? Farklı inançlarımıza rağmen birlikte uyum içinde çalışmaya muktedir miyiz? Bu sorular eninde sonunda yanıtlanacak. Dünya ve evriminin tamamı hiçbir zaman kapalı bir sistem olmadı. Başlangıcımızdan uzak geleceğimize dek kozmosun evrimiyle kıskıvrak bağlıyız. Şu anda farklı ırklarımız ve dinlerimiz, birbirinden çok farklı olan karakterlerimiz ve tiplerimiz, ayrıca gezegenimizde yaşayan çeşitli bitki ve hayvanlarla birlikte hala hayvanat bahçesindeyiz. Hayvanat bahçesi aynı zamanda bir tür okul işlevi görüyor. Hayvanat bahçesindeki deneme dönemimizi tamamlarsak, evrenle temasa geçmeye hazır olacağız. Bunu başaramazsak, muhtemelen kendimizi ve bu sırada hayvanat bahçesini yok edeceğiz. Bu bir tür kozmik doğal seleksiyondur. İnsanoğlu kendi zekasını,
diyaloglarını, idrak kabiliyetini ve barışçıl doğasını kullanarak hayatta kalmalıdır. Galaktik Kulüp ancak ondan sonra bize elini uzatacak. Ambargo işte bugünden uygulanıyor. Bakıcıların sessizliği bu yüzden. Bunun sebebi hem insanoğlunu bir tür olarak gözlemlemek hem de bakıcıları ve ziyaretçileri bizden korumak. Ama Dünya Hayvanat Bahçesi'ne yönelik ambargo tam değil. Bu yardımı gönüllü olarak istememiz ve buna layık olduğumuzu kanıtlamamız durumunda uzaylıların bize küçük yardımlarda bulunmaya izni var. Ama ambargo açıkça tersini söylerken ufak adımlar atmamıza nasıl yardım edebilirler? Ve bu layık olduğumuzu kanıtlamak ne demektir? Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nde görev yapan radyo astronomu Profesör Ronald Bracewell, dünya üzerindeki bütün devletlerin başta dünya dışı varlıklardan gelen radyo sinyalleriyle ilgili bilgileri örtbas etmeye çalışacağına ve bunun sebebinin uzaylı sinyallerinin şifresini çözen ilk devletin bu bilgiyi diğer bütün devletler üzerinde bir tür üstünlük elde etmek için kullanmayı umması olduğuna inanıyor. Burada yalnızca askeri avantajlardan bahsetmiyoruz. Sosyolojik, ekonomik, teknolojik, dini ve kültürel avantajlar da söz konusu. Özel araştırmacılar, hatta hevesli solo amatörler uzaylı mesajlarını ele geçirse de devletler ve üniversiteler mesajları aptalca eşek şakaları, zırvalar ya da saçmalık olarak gösterecek. Ardından onları bir tür güvenlik ihbarı ile engelleyecek güce sahip. O halde uzaylılar nasıl ulusal bir düzeyde örtbas edilmeden küçük adımlar atmamıza yardım edecek? Bu sorunu nasıl çözebiliriz? Ufak adımlarla gerçekleşmesi gereken öğretilerin bastırılmaması için bütün devletlerin ve üniversitelerin gözünden kaçacak kadar incelikli olması gerekir. Dış uzaydan gelen mesaj kamuya açıklanmalı ama askeriye ya da bilim dünyası için kabul edilebilir ya da akla yatkın olmamalıdır. Çok eski geleneklere göre akla yatkın olmayan her şey gülünç yaftası yer ve gülünç olan herhangi bir şey devlet organlarının ya da üniversitelerin dikkatine layık değildir. Toplumumuzda din bilim dışı görülür. Din bir inanç meselesidir. Bu yüzden mesajlar şifrelenerek bilimin ciddiye almayacağı dini metinlerin içine yerleştirilmiştir. Ambargo bu şekilde sürdürülür ve insanoğlu ufak adımlarla farkındalığa yaklaştırılır. Profesör Bracewell en azından insanoğlunun uzaylı mesajlarını kabul etmeye hazır olduğundan daha hızlı değil, diyor. Rahatsız edici gerçek. Peki bütün bunların dini yazılar ve Mormon kitabıyla ne ilgisi var? Çok ilgisi var. Bu antik metinlerde halihazırda hem uzaylı bilgileri hem de uzaylı hareketleri mevcut. Şimdi Mormon kitabındaki efendinin son derece teknolojik UFO'suyla bütün ihtişamıyla ağzına kadar dolu bir futbol stadyumunun üzerinde belirdiğini hayal edin. Ya da insanların hacca gittikleri bir yerde, büyük kentlerden birinin üzerinde bir Müslüman camisinin, bir Budist tapınağının ya da Mormonların Salt Lake City'deki haşmetli katedralinin tepesinde. İnançlar ne düşünürdü? Köklü, beyaz önlüklü bilim insanları aniden uzaylı yaşamı ve yıldızlar arası mesafeleri aşma konusunda inceledikleri her şeyin tamamen zırva olduğu gerçeğiyle yüz yüze geldiklerinde neler kekelerdi. Birden tanrılarının bir uzaylı olduğu anlaşılsa Yahudiler ya da Mormonlar ne derdi? Bir uzaylı burunlarının dibinde belirdiğinde savunma füzeleri, önleme perdeleri ve radar sistemlerine vergi ödeyenlerin milyonlarca dolarıyla yatırım yapan askeriye mensuplarının aklından ne geçerdi? İnsan gelişiminin yalnızca evrimin ürünü olmadığını, insan genomuna yönelik hedefli yapay müdahaleler olduğunu göz açıp kapayıncaya dek öğrendiklerinde binlerce antropolog ve onların milyonlarca takipçisi ne hissedecek? Sonuç bir tür kültürel ve dini kitle şoku olurdu. Buna psikolojik bakımdan hazır olmazdık. Ve uzaylılar gökyüzünü doldurmaya başlasa durum daha da kötü olurdu. Bu bir tür saldırganlık olarak görülürdü. İnsanoğlu bize ya da çok sevgili mallarımıza karşı tehlike teşkil eden, hayatlarımıza yabancı bir şey sokma tehdidiyle gelen, saldırgan olduğunu hissettiği kimselerden tipik olarak korkar. Yaşanacak tanrı şoku çok şiddetli olurdu. Bu tür refleks niteliğindeki tepkilerden kaçınmak için hamlenin dikkatle ve binlerce yıllık bir süreçle planlanması gerekiyor. Dinler bütün bunları mümkün kılıyor. İnsanoğlu ilahi şeylere inandırılıyor ama bu bilinçaltı bir düzeyde yapılıyor ki tamamen gerekli olana dek fark edilmiyor.
Örneğin teknolojik evrimleşme yıldızlar arası seyahatin düşünülebileceği bir düzeye erişene dek. O uzaylılar bizden çok daha ileridelerdi. Yoksa başta bize ulaşmak için ışık yıllarını aşmaları mümkün olmazdı. Onlar bizim psikolojimizi, davranışlarımızı biliyor. Çünkü insanoğlunu kendi suretlerinden yarattılar. Bu evrim teorisiyle çelişmiyor. Çünkü burada yalnızca hedefli mutasyonlardan söz ediyoruz. Onlar bizi kendilerini tanıdıkları kadar iyi tanıdıklarından, yıldızlara giden yol yavaşça, yumuşak bir biçimde ve şu andaki genel görüşe uygun olarak açılacak. Bu elbette değişebilir. Biz yalnızca düşünce sürecimizin doğru yönde ilerlemesi için hafifçe dürtülüyoruz. Göbekli Tepe kazılarının yıllardır %5'inin yapılmış olması ve kalan kazıların durdurulmasının nedeni belki bunlardan biridir. Tanrıların sözce mucizelerini teknik bakımdan açıklamaya ve bunları en azından kısmi olarak kopyalamaya muktedir olduğumuz anda Tanrılar bizim için anlaşılır olacak. Yalnızca birkaç nesil uzakta olan teknolojiler şu anda bize sihirli ya da mucizevi görünüyor. Büyük dedeniz yatak odasında bir holografik projeksiyon görse nasıl tepki verirdi? İlahi varlıklar tarafından ziyaret edildiğini sanırdı. Antik zamanların tanrıları neden her şeyi bu kadar karmaşık hale getirdi? Kim olduklarını ve ne istediklerini açıklayıverseler olmaz mıydı? Bunu zaten yaptılar. Ama sonraki nesiller antik metinlerde gördüklerini açıklama yönündeki psiko-dini çılgınlıklarıyla efsane niteliğinde saçmalıklar uydurdular. Dahası atalarımızla süper ileri teknoloji konusunda sohbet etmek mümkün değildi. Uzaylılar metinlerin geçen bin yıllarca çağın anlayışına uygun bir biçimde uyarlanacağını gördüler. Ama o saçmalıkların arasında sonraki nesillerin gerekli bilgiyi elde etmesine el verecek kadar orijinal anlam gizli kaldı. Anlıyor musunuz? Erich von Daniken'in Tarih Yanılıyor kitabında dikkatimi çeken bazı bölümleri paylaştım sizlerle. Dinlediğiniz için teşekkürler.